Cengiz Han 1227 yılında öldü. Geride bıraktığı uçsuz bucaksız imparatorluk toprakları ise oğulları ve torunları arasında paylaşıldı. Han'ın ikinci oğlu Çağatay'ın payına doğuda Uygur ülkesinden başlayarak batıda Buhara ve Semerkant'ta dahil Ceyhun'a kadar olan bölgeler kaldı. Bu bölge Türklerin yoğun yaşadığı yerlerdendi. Çağatay Hanlığı 14. yüzyılın ortalarına doğru zayıflamaya başladı. Birliğini kaybetti ve doğu-batı şeklinde ikiye ayrıldı. Pamir dağlarının batısı ve doğusu artık farklı iktidarlara tabiydi. İkiye ayrılan parçaların başında resmiyette Çağatay prensleri bulunsa da asıl iktidar sahipleri boybeyleriydi. Boybeyleri arasındaki çekişme ise diyarın istikrarının bozulmasına yol açmaktaydı. Bu kaos ortamı yeni bir Fatih doğuracaktı ve o Fatih Emir Timur'dan başkası değildi. Emir Timur'un bilinen ilk sahneye çıkışı 1360 yılına denk gelmektedir. O yılda önemli bir olay olmuş, Doğu Çağatay Hanı Timur Tuğluk, iç çalkantılar yaşayan hanlığın batı kısmına sefer düzenleyip Maveraün Nehri ele geçirmişti. Tuğluk Timur Maveraün Nehre geldiğinde bazı beyler bölgeyi terk ettikleri halde Timur, Tuğluk Timur'a bağlılığını bildirmişti. Bu yüzden atalarının yurdu olan Keş ve yöresi kendisine bırakıldı. Keş bölgesinin yöneticisi olan genç emir, akrabalık bağlarıyla ve siyasi hamlelerle kendisini sağlama almayı ve ayakta kalmayı başardı. Her adımda daha da güçlendi. 1370'te Cengiz Han soyundan Suyurgatmış'ı Batı Çağatay tahtına oturtup Semerkant'a girdi ve hanlığın fiili yöneticisi oldu. Yönetimi ele geçirdikten sonra durdurulamayan bir kasırga misali Asya'nın bir ucundan diğerine esti durdu. Onun önderliğinde Çağatay orduları Harzem, Horasan, İran, Kafkasya, Anadolu, Maveraün Nehir, Suriye, Deşti Kıpçak diyarlarında kaleler açıp şehirler düşürdüler. Emir Timur tam anlamıyla bir askeri dehaydı. Meydan savaşlarında ve kuşatmalarda kullandığı yöntemler onun bir strateji uzmanı olduğunu ortaya koymaktaydı. Ayrıca koyu bir dindar olan emir, kendisini İslam'ın kılıcı ve sancaktarı olarak görüyordu. Dünyaya nizamı kendi kılıcının getireceğine inanmıştı. Doğu'nun gördüğü en büyük hükümdarlardan olan Timur, bunlara ek olarak dönemindeki tüm liderler gibi acımasızdı. Hatta yeri geldiğinde pek çok liderden daha zalim olabiliyordu. Kellelerden kuleler yapıyor, kendisine diz çökmeyen şehirlerin halkını kılıçtan geçiriyor, beldeleri dümdüz edip arpa tarlalarına çeviriyordu. Tabii bir de entelektüel tarafı vardı ki, o anda yeryüzünde olan hiçbir devlet liderinde olmayan sanatsal zevke ve bakış açısına sahipti. Sanat, bilim ve edebiyat dünyası onunla beraber Timur Rönesans'ını yaşamıştı. Bunların yanında aslında Timur kurduğu siyasi yapının hiçbir şeyiydi. Evet, size garip gelebilir ama öyleydi. Kukla Çağatay Hanı sembolik de olsa devletin en tepesindeki kişiydi. Emir Timur ise o devletin ne veziri, ne komutanı, ne de valisiydi. Fermanları dahi Kukla Han'ın adıyla yayınlıyordu. O sadece Timur'du. Ünvanı olmasına gerek yoktu. Ülkesinin hükümdarı değil, sahibiydi. Aslında devleti de kendi varlığıyla kaimdi. Yani devlet de oydu, töre de oydu, nizam da oydu. Görüldüğü üzere garip bir hükümdardı Timur. Garip olduğu kadar kudretli, kudretli olduğu kadar da acımasız. Bu yüzdendir ki aradan yüzyıllar geçmesine rağmen dünyanın farklı yerlerinden birçok insan onu ve yaptıklarını merak etmektedir. Merakınızı giderebilmeniz için sizlere konuyla ilgili birkaç kitap önermek istiyoruz. İlk önerimiz Timur Lenk, Bozkırların Son Göçebe Fatihi. Forbes Months dünya çapında ilgi uyandıran bu kitabında Timur'un gevşek ve isyankar bir yapıyı tek bir kişiye itaate dayalı disiplinli bir ordu haline nasıl getirdiğini anlatıyor. İkinci önerimiz ise Timur'un Fransa'ya gönderdiği elçisinin kaleminden emiri anlatan Timur'un Sarayında kitabı. Yazar bu eserinde Timur'un yerel bir güçten kıtaları aşan haşmetli bir hükümdara dönüşmesine uzanan süreci aktarmakla kalmayarak, aynı zamanda Timur'un devletinin idari düzeninden ordusuna varıncaya kadar pek çok hususta bilgi veriyor. Üçüncü kitap İç Asya Tarihi, Cengizliler Çağı. Birçok açıdan Moğol İmparatorluğu modern dönem öncesindeki dünya sistemlerinin bir doruk noktasını teşkil etmişti.
Kitabın büyük bir kısmında Timurluların bu sistemi nasıl devam ettirdiği ve bu sistemin nasıl parçalandığı işlenmekte. Son önerimiz ise Timurlular kitabı. Hem kolay okunmasıyla hem de sunduğu detaylı bilgilerle genel bir özet kıvamında olan eser herkese hitap etmekte. Kronik kitaptan çıkan bu 4 eser sayesinde Timur hakkında hatırı sayılır bir bilgi birikimine ulaşabilirsiniz. Kitapları detaylı bir şekilde incelemek isteyenler için açıklamalar kısmına ilgili linki bıraktık. Şimdi maceramıza dönelim. Emir Timur 1392-1397 yılları arasını kapsayan 5 yıllık seferinin ardından uzun süredir hayallerini süsleyen Çin seferi için hazırlandı. Hatta torunlarından birini öncü olarak bölgeye yolladı. Hazırlıklar devam ederken bir anda karar değiştirip Hindistan üzerine yürümeye karar verdi. Hindistan'ın zenginliği, Çin'e yapılacak zorlu seferler için maddi kaynak oluşturabilirdi. Hazır bölge istikrarsızken yapılacak bir sefer bu amacı gerçekleştirmek için yeterli olabilirdi. Hesabını kitabını yapan Timur, Delhi'yi kendisine hedef belirledi. Yaptığı her icraatı dini bir gerekçeye dayandırmayı gelenek edindiğinden, savaş ilanı için Hindistan'daki gayrimüslim varlığını bahane olarak gösterdi. Delhi sultanlarını putperestlere sempati beslemekle, İslam'ı kıtada yaymamakla suçladı. Sefer gerekçesini oluşturduktan sonra torunu Pir Muhammed Cihangir'i sınır bölgesine tayin edip önden keşifler yapması için Indus Nehri'nin kıyısına yolladı. Delhi Sultanlığını yöneten Tuğluk Hanedanı bu esnada kendi derdiyle uğraşmaktaydı. Gıyasettin Tuğluk Şah'ın Hindistan'ın çoğuna hakim kıldığı devleti gün geçtikçe zayıflıyordu. Bu zayıflama ve parçalanma Firuz Şah'ın ölümüyle iyice hızlandı. Şah'ın torunu 2. Gıyasettin Tuğluk tahtı elinde fazla tutamadı. Amcaları ve kardeşleriyle amansız bir mücadeleye girişti. 2. Gıyasettin'den sonra sırasıyla Ebu Bekir Şah, Nasüriddin 3. Muhammed Şah ve Alaeddin İskender Şah devletin başına geçti. Fakat hiçbirinin iktidarı istikrarlı olmadı. Oluşan kaos ortamında devletin valileri bulundukları yerlerde bağımsız hareket eder oldular. Dini liderler, kabile şefleri, nüfuslu emirler otoritelerini kabul ettirmek için birbirleriyle amansız bir şekilde yarıştılar. 1394'te çocuk yaştaki 2. Mahmud Şah tahta oturdu. Ona muhalefet eden kardeşi Nusret Şah da destekçileri tarafından Firuzabad'da sultan ilan edildi. Böylece devlet resmi olarak olmasa da fiilen 2 farklı sultanın arasında bölündü. Mahmud ve Nusret Şahlar taht için kozlarını paylaşırken 1397 yılında Indus'u geçen Pir Muhammed Uçhisar'ını kuşattı. Burayı aldıktan sonra Sareng Han'ın denetimindeki Multan şehri ve havalisine ulaştı. Şehri kuşatmakla meşgulken dedesi Timur 1398'in Mart ayında hazırlıklarını tamamlayıp Semerkant'tan yola çıktı. Emir Timur 90.000 kişilik ordusuyla güneye doğru yol aldığı sırada kutlu haberi kendisine ulaştırdılar. Multan torununun eliyle alınmıştı. Emir Kabil üzerinden yoluna devam ederek Eylül'de Hint diyarının doğal sınırı Indus Nehri'ne vardı. Aynı ay içerisinde Cengiz Han'ın önünden kaçan Sultan Celaleddin Harzemşah'ın nehri geçtiği yerden Indus'u geçti. Keşmir hakimi o sıralarda gelip biat etti. Timur ardında kendisini tehdit edecek bir güç bırakmak istemediği için ana hedefine yürümeden önce Jhelum Nehri kıyısındaki yerleşkeleri almakla işe başladı. Bu konuda kendisine bir hayli zorluk çıkaran Şehabettin Mübarek'i bertaraf edip güneye ilerledi. Nehir boyunca uzanan pek çok şehir ve kasaba Çağatay ordusunun gazabından payına düşeni aldı. Önüne her geleni deviren Timur, Jhelum ve Cenab sularının birleştiği yerdeki Şarkut Kalesi'ni ele geçirdi. Ravi Nehri'nin Jhelum'la kesiştiği yere varıp Ekim ayında Tulan Bey'i kuşattı ve zorlanmadan kaleyi aldı. Buradan Delhi güzergahına yöneldi. Sayısız kasaba ve kente sancağını dikti. Mecusi ve Hinduların gözünün yaşına bakmadı. Kendisine direnen kentlerde din adamları, ileri gelenler ve tarikat şeyhleri dışında pek çok kişiyi ya esir etti ya da öldürdü. Timur Ekim ayı sonunda Şahnavaz'a vardı. Bir nehir kenarında konakladığı esnada torunu ve diğer komutanları da gelip orduya katıldı. Orta Asyalı Fatih'in Dipalpur'a yürüyeceği haberi yayılınca şehir halkı doğuya kaçtı. Şehri kolayca alan Timur, Pir Muhammed'in yönlendirmesiyle 4 Kasım 1398'de Sütleç Irmağı'nı geçerek ordusunu Pakpattan üzerinden Batnir Kalesi'nin önlerine göç ettirdi. Burası Delhi yolu üzerindeki en mühim noktalardandı.
Rav Halacin komutasındaki Müslüman ve Hindular kaleyi beraber savunuyorlardı. Zorlu bir kuşatma sonrasında 9 Kasım'da kale Çağatay ordusu tarafından ele geçirildi ve harabeye çevrildi. İçhisar'daki Mecusiler Timur'dan korkularına kadınlarını ve çocuklarını yakmak zorunda kaldılar. Timur'un oluşturduğu olağanüstü korku ve elde ettiği başarılar, halkın direniş azmini kırıp teslim yolunu tercih etmesini sağladığı gibi pek çok emirin de Çağatay ordusuna iltica etmesine vesile oluyordu. Öte yandan Mahmud Şah ve veziri İkbal Han, bu ani istila karşısında kararsızlık içinde kıvranıp duruyorlardı. Bir çaresini bulup Timur belasını defetmeliydiler. Yoksa Çağatay ordusu bir kasırga gibi sultanlığı savurup atacaktı. Atlarını sulamak için yeni nehirler, Asya'ya taşımak için efsanevi hazineler arayan Timur, 14 Kasım'da Seresti'ye vardı. Oyalanmadan sırasıyla Fethabad, Recepbur, Ehruni ve Tuhne'yi aldı. Kendisine boyun eğenleri armağanlara ve makamlara boğdu. Eğmeyenleri ise en ağır şekilde cezalandırdı. Çetan kabilesinin üzerine düzenlediği küçük bir seferi takiben Samene adlı kente vardı. Burada bir gün konakladıktan sonra 2 Aralık'ta Esendil'e geçti. Delhi ile olan mesafe giderek azalmaktaydı. Onun bir sonraki hedefi Tuğlukpur oldu. Savunması zayıf kaleyi bir çırpıda aradan çıkarıp Panipat'a dek uzandı. Burada askerlerine zırhlanıp pusat kuşanmaları emrini verdi. Savaş nizamı alan ordu Mahmud Şah'a ağır bir tokat indirmeden önce Yemuna nehrini geçip Delhi'ye çok yakın Luni kalesine vardı. Yemuna ve Hindon nehirleri arasındaki Luni, Düab bölgesi için kilit noktalardandı. Timur ordusundaki atları besleyebilmek adına bu verimli arazide bir an önce hakimiyet kurmak istiyordu. Kısa bir muhasarının ardından kaleyi aldı ve arzusunu gerçekleştirdi. Nehir boyunca Delhi'nin güneyine sarkıp suyun batı yakasına geçti. Cihan-Nüma denilen mevkide karargahını kurdu. Vezir Mallu İkbal, makul sayıda askerle düşmanını yoklamak için Delhi'den çıkıp saldırıya geçtiyse de istediğini alamadı. Umudu kırılmış vaziyette kente döndü. Saldırıyı savuşturan Timur ve adamları ise bir harp meclisi toplayıp planlarını oluşturdular. İlk olarak sayısı 100.000'i geçen esirlerden kurtulmayı düşündüler. Savaş sırasında bu esirler bir şekilde zincirlerinden kurtulup kendilerini arkadan vurabilirlerdi. Bundandır ki Timur hepsinin öldürülmesini emir buyurdu. Emir Timur 17 Aralık 1398'de çadırından çıkıp da atına bindiğinde ihtişamlı Delhi Kalesi'nin kapıları açıldı ve Mahmud Şah ile İkbal Han Bozkır'dan gelenleri karşılamak için cenk meydanına indiler. Delhi ordusu 10.000 süvari, 20.000 piyade ve 120 kadar da zırhlı savaş filinden müteşekkildi. Timur'un ordusu rakipten daha kalabalık olmakla beraber genellikle süvarilerden oluşturulmuştu. Bozkır tarzı savaşan Timur'un askerleri, sahte hücumlarla düşmanı yormanın yanında türlü hilelere başvurarak Mahmud Şah'ın çok güvendiği fillerini kısa sürede savaş dışı bıraktılar. Fillerin etkisizleşmesinin ardından Çağatay ordusunun işi daha da kolaylaştı. Tuğluklular baş edemedikleri düşmanları karşısında an be an eridiler. Tarihçi Şami'nin ifadesiyle helak oldular. Yağmurun sayılı damlaları ucu bucağı olmayan deryanın yanında neyse, Tuğluklu ordusu da Çağatay ordusunun yanında o kaldı. Toz bulutu rüzgara ne denli dayanabilirse, Mahmud Şah da Timur'a o kadar dayanabildi. Ve nihayet sır zahir oldu. Timur için zafer güneşi, nusret ufkundan doğdu. Düşmanın ümit çehrelerine üzüntü çöktü. O kadar çok Tuğluklu askeri öldürüldü ki, İsfahan ve Sistan katliamları yanında hiç kaldı. Ölü yığınlarından dağlar, sahraları doldurdu. Kafalar atların ayakları altında top gibi yuvarlandı. Mahmud Şah ve İkbal Han önce şehre çekildiler. Sonrasında kenti savunamayacaklarını düşünerek farklı istikametlere doğru kaçtılar. Timur ise 19 Aralık'ta Delhi şehrine girdi. Bir hanedanı daha tarihe gömerek Gıyasettin Tuğluk Şah'ın tahtına oturdu. Timur, pek çok hakanın, sultanın, kralın hayal ettiği ama çok azının başarabildiği bir şeyi gerçekleştirip Hindistan tahtına oturmuştu. Ama onun amacı Hindistan'ı elinde tutmak değildi. Alacağını almış, hazinesini doldurmuştu. Ayrıca Hindistan'da kendisine tehdit oluşturabilecek Tuğlukları da bertaraf etmişti. Bu yüzden buralarda çok fazla vakit geçirmedi.
Şehirde 15 gün kadar kaldıktan sonra dönüş yoluna koyuldu. Kendisine karşı bir direniş olmaması için Firuzabad'a varıp burada da varlığını gösterdi. Firuzabad'dan kalkınca Ganj Nehri'ne yöneldi. Adamlarını Mirat Kalesi'ni kuşatmaya yolladı. Kale müdafisi İlyas Afgani teslim olmayınca bizzat buraya varıp 19 Ocak 1399'da kaleyi düşürdü. Ganj Nehri'nin yukarılarında Mecusi ve Hinduların yoğun olduğunu bildiği için ordusunun bir kısmıyla Ganj'ı takip etti. Önce Firuzpur'a, arkasından Tulukpur'a geldi. Yerel Hindu racalarıyla su kenarında karşılaşıp onları yendi. Nehrin yukarı ve aşağısında Hinduların gücünü kırdıktan sonra yine cihat ruhuyla Suvalek Dağı'nı hedefine koydu. Suvalek ile Köke Dağları arasında bir ay kadar kalıp 20'den fazla gazaya çıktı. 7 kadar kale fethetti. Hadsiz hesapsız denilecek kadar ganimet toplayıp bölgeyi Hindulardan temizledi. Ehli kitap dışı inançlara müsamaha göstermedi. Timur'un son büyük durağı Lahor oldu. Normalde buradaki vali daha önceden Timur'a boyun eğmişti. Fakat sonraki süreçte sözünü yutup emire baş kaldırdı. İsyanı bastırmaya gelen Pir Muhammed, dedesi adına şehre varıp burayı ele geçirdi. Valiyi de idam ettirdi. Hindistan'da işinin kalmadığına inanan Emir Timur hedefine ulaşmış, Tuğlukluları bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yere sermiş, Hindistan'daki putperestlere ağır bir darbe indirmiş, ticaret yollarını kontrol altına almış ve en önemlisi de Hint kıtasının zenginliğini Semerkant'a götürmek için yanına almıştı. Boyun eğdirdiği diyarlar listesine Kuzeybatı Hindistan'ı ekleyen büyük Türk emiri, kendi adına buraları yönetmesi için Hindu asıllı bir Müslüman olan Hızır Han'a yetki verdi. Onu Multan, Lahor ve Dilapur valisi ilan ederek yeni ufuklara yelken açmak için yurdunun yolunu tuttu. Özlemiyle yanıp tutuştuğu sevgili Semerkant'ına Nisan 1399'da tekrardan kavuştu. Emir Timur'un görkemli Hindistan seferi, kendi devleti açısından parlak sonuçları olan bir olaylar zinciriyken, aynı şeyler diğer bir Türk hanedanı Tuluklular ve Hindistan ülkesi için geçerli değildi. Yenilgi sonrası farklı ülkelere iltica eden Mahmud Şah, Timur'un bölgeden ayrılışıyla Delhi'ye dönse de eski hakimiyet sahasını bir daha ele geçiremedi ve Tulukluların Delhi tahtından Hindistan'a hükmettikleri dönem kapandı. Uğruna canlar verilen taht, Timur'un bölgeye atadığı Hızır Han'ın kurduğu Seyyid Hanedanı'na geçti. Ayrıca bölgedeki Türklerin bir kısmının Çağatay orduları önünde ezilmesi, diğer bir kısmının da Timur'a katılıp Orta Asya'ya dönmesi, Hindistan'daki Türk egemenliğini zayıflatıp Peştunların Kuzey Hindistan'a nüfuz etmelerine neden oldu. Delhi tahtı Timur'un seferiyle ihtişamını kaybetmiş olsa da Orta Asya'daki Türkler Hindistan'ın zenginliğinin tadına bir kez bakmışlardı. Ve bu tadı unutmayanlar uzun yıllar sonra yeniden buralara ayak basacaklardı. Ne tesadüftür ki Hindistan'ın kapısını bir kez daha zorlayacak olan Türklere, Asya'nın büyük hükümdarı Emir Timur'un soyundan gelecek olan Babür Şah liderlik edecekti. En çılgın Türk, Babür Şah videosunu izlemek için sağ üstteki linke tıklayabilir, Timur hakkındaki kitaplara göz atmak için ise açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz.